Sevgili dostlar, herkese merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim inşallah mutluluk dolu bir gün, mutluluk dolu bir ömür nasip etsin hepimize. Hava her ne kadar gri de olsa, biraz kapalı da olsa gönlümüz, yolumuz hep aydınlık olsun inşallah. Güzel bakan güzel görür. Her karanlığın ardından bir aydınlık olduğunu sabreden insanlar çok iyi bilir. Allah sabredenlerden olmayı, sabredenlerle beraber olmayı hepimize nasip eylesin. Dua dolu sözcüklerimizle, cümlelerimizle başlarız her zaman sohbetimize. Gönülden geçen duaları, ağızdan çıkan sözleri, dualı sözcükleri Allah Teala kabul etmek için hep bir bahane arar. Kuluna güzel şeyler söyletmek ister ki karşılığında güzel lütuflarda bulunmak için. Allah güzel düşünen, güzel söyleyen ve bunların karşılığını dünyada, ahirette görenlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, ikili görüşmelerimizde ya da çoklu görüşmelerimizde, yani birden çok insana hitap ettiğimizde, camide, camiada, mecliste, meclislerde, iş yerlerinde ağzımızdan bir sözcük çıktığında, bir cümle çıktığında sanki mahcup olacakmışız. Konuşursak hatalarımız ortaya çıkacak, eksiklerimiz ortaya çıkacak diye bir ürpertimiz ya da ürpertinin yanı sıra böyle bir çekingenlik söz konusu. İşte çok kitap okumak lazım diyor büyükler. Evet, çok önemli. Ama kitabı okumaktan da ziyade sözü özden söylemek lazım. Kitapta ezberlediğiniz bir cümleyi getirip bize olduğu gibi sunduğunuzda biz onun kitaptan ezberlediğinizi, yerli yersiz ne kadar çok bilgili, maşallah çok okumuş desinler diye konuştuğunuzu anlarız. Çok okuyan da anlar, az okuyan da anlar. Çünkü en güzel konuşanları dinlemiştir insanlar. Sonra kainatta söylenmemiş söz yoktur. Sadece aynı sözü ya da benzer sözleri, sözcükleri, cümleleri daha gönülden, daha iştahla, daha aşk ile, daha ihlas ile söyleyen, söylemeyen, söyleyebilen, söyleyemeyenler insanlar grubu vardır. Biz aşk ile her defasında güzel söz söyleyenlerden olalım inşallah. Zira aşk ile, hani diyor ya Süleyman Çelebi merhum, bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Allah'ın adını aşk ile bir kere bir dil söylerse, sonbahar mevsiminde yaprakların döküldüğü gibi bütün günahlarından arınıp gider diyor o kimse. Onun için aşk ile söylemek lazım sözü. Bir daha aşk ile, her defasında aşk ile söylemek lazım. O zaman güzelleşir. Fakat biz aşk ile söylemek yerine ne yapıyoruz? Karşıdaki insan bir cümle kurduğunda onu dinlemek yerine ona nasıl cümle kuracağız, onu nasıl alt edeceğiz, onun bu bir gerik dolu ifadesine ben de bir şeyler söylemeliyim, söyleyemezsem cahilliğim ortaya çıkar diye bir düşünce hakim bugün dünyada. Hayır efendim. Kimse kimseyi ezmek için konuşmasın. Zaten bilgisini ortaya koymak üzere konuşanlar, baskın bir şekilde konuşmaya çalışan insanlar ancak ne kadar kibirli olduğunu ortaya dökmek hususundaki maharetini ortaya koyar. Bu da bize yakışmaz. Hiçbir kimseye yakışmaz. Hiç kimseye yakışmadığı gibi bizim hayal edebileceğimiz söylem modeli de değildir bu zaten. Peki ne yapacağız hocam? Sözü özden söyleme sanatını öğreneceğiz. Sözü güzel kullananlardan konuşmayı öğreneceğiz. Birebir sesinin tonunu taklit etmek, birebir söylemlerin aynısını alıp kopyalayıp bende küçük filanca, bende şunun taklidi gibi konuşma yapmak yakışık değil. Gerçekten mimiklerine varıncaya kadar taklit edebilirsiniz. Sesi taklit edebilirsiniz, sözleri taklit edebilirsiniz.
beden dilini taklit edebilirsiniz ama ruhu asla taklit edemezsiniz. Dolayısıyla ruhunuzu beslemeniz, ruhunuzdan gelen sözcüklerle bizzat kendiniz beslenmeniz gerekir. Kıymetli dostlar, karşıdaki insanın kurduğu cümlelere ya da sorduğu sorulara cevap üretmek yerine çok iyi bir dinleyici olmanızı tavsiye ederiz. Hani söz sükut ise dinlemek altındır. Yani sükut, söz gümüş ise dinlemek altındır. Onun bir başka hali var. Daha önce söylemiştik, tekrar olacak. Ama hayırlı şeylerin tekrarında fayda vardır. Ne diyordu? Kelamun fidda ise sükutun olsun zeheb. Sözün gümüş ise susman altındır. Kemalat ehli kemali böyle buldu hep. Bütün olgun insanlar susmayı bilerek bu derinliğe, bu güzelliğe eriştiler diye bize çok güzel bir nasihat bırakmış Ecdat. Aziz dostlar, bence cevap vermeyi öğrenmek yerine dinlemeyi öğrenmek çok güzel. Aman sessiz kalmayın, aman cevapsız kalmayın, kendinizi bu kadar ezdirmeyin diyerek akıl verenler var. Bu ezilmek demek değildir. Her nasihati de kendi üzerimize alacak değiliz. Çok insan sen Kur'an okumayı bilmiyorsun, bence şöyle okumalısın diyerek hayat boyu bize nasihat verdi. Hepsinin içinden almam gerekeni aldım. Yani bir Fatiha'yı okuyamayan bir adamdan bile nasihat aldım. Almak isterseniz, amca sen daha Kur'an okumayı bilmiyorsun, bize nasihat ediyorsun derseniz adamcağız susar, ilim biter, sizin eleştirilecek tarafınızı görme şansınız ortadan kalkar. Kıymetli dostlar, biz başlatırız, biz bitiririz. Nasıl bitiririz? Konuşmalarımızla. Karşıdaki insanlara gurur, kibir dolu ifadelerle cevap verirsek çok büyük şey kaçırırız. Peki kaçırmamak için ne yapmak lazım? Dinlemek lazım. Bırakın birazcık eleştirsinler ya. Neler söylediler bize? Neler dinledik? Neler duyduk? Hacısından, hocasından, cemaatinden, bileninden, bilmeyeninden. Ama herkes bize bir haber getirir. Bizi eleştirenlere eleştirdikleri için kavga eder, hakaretamiz sözler sarf etmek yerine onların ifadelerinden ne almalıyızı yakalamaya çalışırsak ve güzelce şöyle dikkatle dinlersek, hatta boş boş konuşuyorsa elimize kağıt kalem alıp onu sanki bir profesör konuşuyormuşça not alırcasına not almaya başlayın, boş konuşmayı bırakır. Bizden bu kadar der, susar ve topu size atar. Susturmak için bağırmanıza, hakaret etmenize gerek yok. Karşıdaki insan dedikodu yapıyorsa, boş konuşuyorsa not almaya başlarsınız, bir anda sustuğunu görürsünüz. Çünkü boş konuşanın sözü kayda geçtiğinde başına bela olur. Tarihe atarsınız, not düşersiniz, ismini yazarsınız, mahcup olur ve susar. Günaha girmesine de mani olmuş olursunuz. Ama güzel konuşuyorsa, ki ben cuma hutbelerinde bile not alırım. Vaazlardan not alırım. Hatta konuşan üstada not aldığımı, ses kaydı aldığımı, müsaadenizle bunları size de gönderebilirim. Ses kaydı aldığım için, not kaydı aldığım için bundan dolayı bir sıkıntı varsa kıymetli hocam bunları silebilirim. Nasıl da bir buyurursanız hanımefendi, beyefendi diye olurunu alırım. Bazen meclisler böyle kamerayı açıp direkt çekmeye başlıyorlar. İzin aldınız mı? Sizin kameranız yüzünden konuşmayı başka yöne evirirse bunun mesuliyetini üzerinize aldınız mı? Sorsanız, ona göre konuşsa. Adamcağız siyasi bir şey konuşuyor, ticari bir sır veriyor, filanca şirketler hakkında örnekler veriyor. Siz kamerayı açtığınızda bu örnekler gider. Ona göre konuşmaya başlar. Politik konuşmaya başlar. Siyasi konuşmaya başlar. Yani bu konuşma kaydediliyor, sosyal medyada paylaşılırsa aleyhime kampanya başlatılabilir düşüncesiyle sözlerini değiştirmeye başlar. O zaman konunun dışına çıkmış olursunuz. Yani kim olur? O konuşmacı konuşurken siz de dinleyici olarak başka yönlere evrilmiş olursunuz. Kıymetli dostlar, telefonunuzu nerede nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Fotoğraf çekmeden, kamerayı açmadan önce karşınıza çekeceğiniz insandan izin alacaksınız. Belki rahat oturuyor, belki ailesiyle oturuyor,
Efendim o tanınmış kişi, çekemezsiniz. Tanınmış olması onun başının belaya girmesi anlamına gelmez. Sizin ondan destur alarak fotoğraf çekmeniz, çekinmeniz yakışık olur. Aksi halde gazeteci olursunuz. Sizin olduğunuz meclise bir daha girmek istemeyebilir o kimse, o kimseler. İletişim hayatın gerçeğidir. Gelecek dünyasında 4 ana başlıktan bir tanesi de iletişimdir. Dünyada iletişim doğru yapılmadığı için savaşlar, kavgalar başlıyor ve büyüyor. Doğru konuşmalar, hani güzel ifade var ya, laf ola kese savaşı, laf ola kestire başı. Birisi savaşı durduruyor, birisi de insanı başından ediyor. Ne olur söyleyeceklerimize dikkat edelim. Özden konuşmaya çalışalım. İlk önce taklit dönemi olabilir. Birilerini taklit edebilirsiniz. Ama takyit, sizin kendi kayıtlarınızın olduğu döneme geçene kadar doğru modelleri almaya çalışın. Bir de güzel insanlarla otururlar. Güzel insanlarla oturursanız onların güzel hali, onların güzel özü size de yansır. O ruh haliyle konuşmaya başladığınızda tüm dünya sizi dinlemeye başlar. Zaten konuşturan da o, dinleten de o, esinlendiren de o, ruhu bedenle buluşturan, ruhlarla, bedenleri bedenlerle buluşturan da o. Her şeyin ve herkesin sahibi Yüce Rahman o. O Rahman'a emanet olun.